Selam millet, Mert karşınızda. Bugün yine bir projeksiyon incelemesiyle karşınızdayım. Ama bugünkü inceleyeceğimiz projeksiyon şu ana kadar incelediğim en küçük projeksiyon. Evet, bugünkü konuğumuz ViewSony'in M1 Plus modeli. Şimdi kapalı kutu gibi gözüküyor olabilir ama ben bu projeksiyonu yaklaşık 20 gündür inceliyorum. Yani kutusu falan açılmış durumda. Ben tekrar toparladım. Biraz rezil bir şekilde toparladım açıkçası. Dağınık kutu düzeni yüzünden şimdiden helal edin. Neyse, ürünümüze gelelim. Çok güzel bir kutuya sahip. Dediğim gibi ViewSony markasına ait M1 Plus modeli. Ve şurada görebilirsiniz 2018'de tasarım ödülü almış. Siz de hak vereceksiniz. Ben kesinlikle bu tasarım ödülünü hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten çok şık bir tasarımı var. Kutumuzun yan tarafına geleyim. Beni etkileyen diğer bir kısmı Harman Kardon speakerlar kullanılmış içinde ve sesi inanılmaz iyi. İyi olduğu konuları söyleyeceğim. Diğer taraflarını da göstereyim. Burada bir güvenlik bandı var ama dediğim gibi açtım öncesinde. Evet, arka tarafta ürünümüzün özellikleri yazıyor. Boyut olarak gerçekten küçük, dediğim gibi 14,5 santime 12,5 santim, kalınlığı da toplamda 4 santim. Ve en güzel kısmı, projeksiyonumuz sadece 750 gram. Tabii ki kabloları vesaire tüm yanında taşımanız gereken parçalarıyla birlikte 1,7 kilo. Neyse hadi bebeği açalım. Kutu gerçekten güzel. Kutuyu açtığımızda karşımıza bu şekilde ViewSony yazılı beyaz bir çanta çıkıyor. Değişik bir yapısı var. Bu kumaş materyalinin ne olduğunu bilmiyorum açıkçası ama çok kaliteli duruyor. Ve diğer kutumuzu kaldırdık. Burada bir hızlı başlangıç kılavuzu var. Böyle gazete gibi açılıyor. Şöyle resimli olarak nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmışlar burada. Arka tarafında da açıklamalar mevcut. Şöyle yolladık. Şimdi kutumuzun geri kalanını açalım. Dediğim gibi ben tekrar toparladığım için gayet dağınık. Burada bir tane UK güç kablomuz var. Burada da EU, yani bizim kullandığımız Avrupa prizi var. Burada da şarj aletimiz. Şu ucu projeksiyona bağlıyoruz. Sonrasında da bu güç kablosunu buna bağlayıp prize takıyoruz. İçinden bir tane de Type-C'den Type-C'ye bir kablomuz çıktı. Kutu içeriğimiz aslında bu kadar değil. Bir şey eksik olduğunu fark etmişsinizdir. Kumanda eksik. Bu markanın bana yolladığı bir inceleme ürünü fakat içinde kumandasız geldi. Sanırım önceden inceleyen kişiler kumandayı kaybettiler, bilmiyorum. Ama kumandaya pek ihtiyaç da yok. Arkasında zaten kontrol paneli mevcut projeksiyonumuzun. Tüm işlemleri oradan yapabiliriz. Geldik reise. Çantamız gerçekten, tekrarlıyorum, çok şık ve korur da çizilmelere karşı. Evet, projeksiyonumuzu şöyle bir inceleyelim. Yan tarafımız burada. Şurası fokus tekerleği. Netliği ayarlayabiliyorsunuz koyduğunuz mesafeye göre. Alt tarafında evrensel 1/4 inç vidamız mevcut. Arkasına geldiğimizde de size bahsettiğim kontrol paneli mevcut. Açma kapama, ses açma kısmı ve geri tuşu. Bunları ileri geri olarak da kullanabiliyorsunuz menüde. Evet. Şu ayağımızı açtığımızda projeksiyon otomatik çalışıyor. Diğer tarafında da ViewSony yazısını görebilirsiniz. Böyle gayet kompakt ama en güzel kısmına geleyim. Şu şekilde açılıp ayağa dönüşüyor ve istediğiniz açıda koyabilirsiniz. Sabit bir şekilde kalıyor. Ürünü gerçekten çok güzel yapmışlar. Mesela şurada sensörü var. Önüne geldiğinde direkt ışığını kesiyor. Çektiğinizde de tekrar açık konuma geliyor. Alttaki ledleri de göstereyim. Burası şarj göstergemiz. Farkındaysanız şu an herhangi bir enerjiye bağlı değil. Kendi içindeki batarya sayesinde çalışabiliyor. Şarjımız yaklaşık 1,5 saatle 2 saat arasında değişiyor. Ortalama 1,5 saat diyebiliriz. Gayet yeterli. Şu Harman Kardon bölümüne geleyim. Hoparlörleri inanılmaz güzel. Sanki tek bir kaynaktan değil de stereo bir ses dinliyormuşsunuz hissi veriyor. Zaten birazdan dinleteceğim size de sesini. Şöyle görüntüsünü masaya vereyim. Şöyle şu şekilde yamuk tutuyorum mesela. Masaya göre kendini ayarlıyor. Eğiminden bahsediyorum. Ama fokusunu da kendisi yapsaydı daha iyi olabilirdi. Dediğim gibi bir fokus tekeri var burada. Onu siz ayarlıyorsunuz. Eğime göre kendisi duvara düz bir şekilde yansıtıyor. Bu gayet güzel olmuş. Ürünümüzün çözünürlüğü HD değil, 480 piksel bir çözünürlüğe sahip. Ama optik bir şekilde görüntüyü 1080 boyutuna büyütebiliyor. Ama tabii ki bir 1080 kalitesi alamıyorsunuz. Zaten bu projeksiyonu kimlerin alması gerektiğini söyleyeceğim. Evet, bir de girişlerimizi göstereyim. Şurada bir kulakçık, kordelamsı bir şey var. Şöyle göstereyim girişte.
girişleri. En başta microSD kart girişimiz, DC güç girişimiz, USB Type-C girişimiz. Bu önemli. MacBook vesaire kullanıyorsanız direkt görüntüyü aktarmak için kullanabilirsiniz. Çoğu projeksiyonda mevcut değil. Güzel bir fark olmuş. Burada HDMI girişimiz var. Burada bir AUX girişimiz. Yanında da USB girişimiz var. Bu USB girişinden 2 tane olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Bir tane koymayı tercih etmişler. Şöyle de kapattığınız zaman tamamen girişler yok oluyor. Bu gerçekten görüntüyü bayağı güzelleştiriyor. Neyse hadi ürünü bağlayalım, incelemeye geçelim. Evet, şu an projeksiyonumuzu bağladık prize, yerleştirdik. Karşıya görüntümüzü aldık. Işıkları kapatacağım şimdi. Şu an bulunduğumuz ortamda düşük bir ışık var ve görüntü çok net. Hafiften şuradan ışık geliyor ama gayet yeterli. Çok aydınlık alanlarda verim alamayabilirsiniz. Loş bir ortam oluşturmanız gerekiyor. 300 ansilümenlik bir ampule sahip. Yani çok yüksek de değil, çok düşük de değil. Orta derecede bir ampul gücü diyebilirim. Evet, projeksiyonumuz açıldığında ilk karşınıza gelen sayfa bu. Bu menü sayfası. Ekran yansıtmayı göstereceğim ilk önce size. Ekran yansıtmaya bastım. iPhone'larda herhangi bir uygulamaya gerek yok. Şöyle göstereyim. Ekran yansıtmaya tıklıyorsunuz ve ViewSonic çıkıyor burada. Tıkladığınızda direkt bağlantıyı kuruyor. Bunun için projeksiyon ve telefonun aynı Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor. Şu an mesela rahat bir şekilde bağlandım. Android için Google Home uygulamasını indirmeniz gerekiyor. iPhone'larda böyle bir şeye gerek yok. Size aradaki hız farkını da göstereyim. Gecikme çok düşük ama ufak tefek kasmalar olabiliyor projeksiyonda. Bir Spotify'a girelim. Yine telifsiz müziklerden açalım. Sesi bu arada projeksiyondan verecek. Dünyanın en çirkin şarkısını açmam peki. Şu an projeksiyondan yaklaşık 1,5 metre uzaktayım. Ekran yansıtmadan çıkalım ve kaynak bölümüne gelelim. Buradan HDMI'yi seçiyorum. USB Type-C, USB okuyucu, depolama aygıtı, microSD hepsini seçebilirsiniz. Ben TV Box'ımı bağladım. O yüzden HDMI'yi seçiyorum. Direkt YouTube'a girelim. Bu arada önceki projeksiyon videomda Brooklyn Nine-Nine'ı göstermiştim. NBC bana telif attı arkadaşlar. Projeksiyondan Brooklyn Nine-Nine'ın görüntüsünü kullandığım için. Yani o videodan para falan kazanmıyorum. O yüzden emekler çöp olmasın diye kendi videomu açacağım YouTube'dan. Evet, mesela bu son attığım Mi Band 5 videosunu açayım. Bu arada bu bir çekiliş videosu. Katılmak isteyenler gidip katılabilirler. Bir tane de çakma AirPods Pro veriyorum yanında. YouTube Türkiye'deki herkesin incelediği Mi Band 5'i inceliyoruz. Ürün elime çok hızlı ulaştı çünkü Express Kargo ile aldım. Ürünün linkini aşağı ekliyorum, oradan ulaşabilirsiniz ama siz standart kargoyu seçerseniz... Ha, internette sıkıntı varmış ya. Projeksiyondan sandım ben de, diyorum HDMI bağlı, nasıl olabilir böyle bir şey? Biraz daha az gümrük vergisi ödersiniz. Gümrük vergisi vesaire ne kadar ödedik? Evet. Videonun devam. Abi şimdi YouTuber'ın da internetinin kötü olması helal edin. TV Box'da böyleydi. Şimdi bir de MacBook'uma bağlayacağım. Nasıl bir görüntü alıyoruz ona da bir bakalım. Şimdi USB Type-C yardımıyla MacBook'uma bağladım projeksiyonumuzu. Duvara yansıttım. Işığımızı da kapattık. Hemen kaynaktan Type-C'yi seçiyorum. Evet, şu an MacBook'umuz bağlandı. Bu arada projeksiyonu oynatacağım. Ne kadar oynatırsam oynatayım görüntüyü olabildiğince düzeltmeye çalışıyor. Bu şekilde gayet rahat kullanımlı. Dediğim gibi herhangi bir güç kaynağına bağlı değil. Şu an bataryasından yiyor. Şöyle bir dezavantajı var. Videonun başında da söylemiştim. Ürün 480 piksel. Bunu yakından baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Özellikle de minik yazıları okumakta zorlanabiliyorsunuz. Ama bunda neler yapılabilir? Film izlenebilir. Kesinlikle onu söyleyeyim. Çok yüksek bir kalite beklemeyin ama böyle küçük olduğu için kompakt, her yere götürebilirsiniz. Kamp olsun veya işte arkadaşınıza gidiyorsunuz, atın çantanıza. Direkt gidin gibi. Bunu daha çok kimler kullanmalı onu söyleyeyim. Sunum yapan kişiler. Ama dediğim gibi böyle küçük detaylar varsa biraz insanlar okumakta zorlanabilir. Onun yerine hani büyük grafik tablo gösterebileceğiniz projelerde kullanabilirsiniz. Sesi bir de yakından dinleteyim ben size. Şu an yaklaşık olarak 30 santim uzağındayım projeksiyonun.
Evet, menümüze gelelim. Kaynak bölümünü göstermiştim. Uygulama merkezi bölümüne gelmek istiyorum. Burada Aptoide uygulama store'u var ama içinde hiçbir şey bulamadım ben. Yani Netflix bile yok. Öyle söyleyeyim. Ama gerekli mi, ne kadar gerekli bilmiyorum. Zaten ekran yansıtma olduğu için direkt Netflix, Spotify gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Üçüncü sıraya geldik. Bu ürünü aynı zamanda Bluetooth hoparlör gibi de kullanabiliyorsunuz. İçinde bataryası olduğu için cihazlarınızı bağlayıp şarj da edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Mesela ben MacBook'umu bağladığımda MacBook'umu şarj etmeye başladı aynı zamanda. Bu arada güç tasarrufu modunu değiştirerek şarj etmesini de engelleyebilirsiniz cihazlarınızı. Ekran yansıtmayı göstermiştim. Duvar kağıdı bölümü var. Buradan dilediğiniz gibi duvar kağıdı seçebilirsiniz. Sade olması benim tercihim. O yüzden değiştirmeyeceğim. En son ayarlar bölümümüze geldik. Görüntü ayarları var. Ayarladığınız mesela görüntüde hafif bir yamukluk varsa dikey veya yatay olarak bunu yapabilirsiniz. Zaten otomatik yapma özelliği var. Benimki şu an açık modda. Burada görüntü modları var. Sinema, en parlak, standart diye. Sinemada biraz renkler değişiyor açıkçası. Standartta daha soğuk renklere dönüşüyor. En parlak modda çok ufak bir ışık artışı var. Yani standart modda kullansanız da en parlak modda kullansanız da çok bir değişiklik olmuyor. Onu söyleyeyim. Burada Harman Kardon yani hoparlör bölümü var. Buradan ses düzeyini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bas güçlendiricisi var. Onu da açabilirsiniz. Burada ışık kaynağı modumuz var. Tam güçten pil tasarruf moduna kadar 4 tane kademe var. Tabii ki pil ömrü de ters orantılı olarak ilerliyor. Tam güçle çalıştırırsanız daha kısa olur. Pil tasarrufu yaparsanız daha uzun süre götürür. Göz koruma modu var. Hemen buna bir bakalım. Şu an açıkta. Kapalıyı aldım. Açığa aldım. Çok bir değişiklik göremedim ben. Ya hatta hiçbir değişiklik göremedim. Açıkta kalmasında fayda var. Burada ağ ayarları var. Burada Wi-Fi ayarlarına ulaşabilirsiniz. Ayarları sıfırla bölümü var. En altta da dil bölümümüz var. Baya Finceden Lehçe'ye, Türkçeden İtalyanca'ya baya dil var. Zaten gördüğünüz üzere Türkçe kullandık ürünü. Bu da güzel olmuş. Evet, incelememizin sonuna geldik. Genel olarak projeksiyon hakkındaki düşüncelerimi söyleyeyim. Tasarıma 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten çok beğendim. Sese de 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok böyle bangır bangır ses çıkmasa da çok kaliteli bir ses çıkıyor. Onu söyleyebilirim. Eksi yanı çözünürlüğü tabii ki. Yani bir HD performans alamadığınız için bazı konularda yetersiz gelebilir. Bir de girişlerinden bir tane daha USB girişi olabilirdi. Mouse ve klavye de bağlayabiliyorsunuz ürüne. Ben bağladım. Mouse bağladım sadece. Gayet güzel çalışıyor. Yani atıyorum bir mouse bağladınız. Bir tane daha USB olsaydı atıyorum USB belleğinizi veya hard diskinizi takabilirdiniz. Bu bir eksi yön oldu. Uygulama Store'una gelelim. Uygulama Store'unda hiçbir şey yoktu. Yani Google Play Store kullansalardı daha güzel olabilirdi. Gelelim arka tuşlara. Arka tuşlar beni biraz sıkıntıya soktu. Neden? Alışık olmadığım bir tarzda dizilime sahip. Tabii ki normalde kumanda olsa kumandayla kullanacaktım. Fakat arka panelde mesela şu tuşa bastığınızda ben yukarı çıkmasını beklerim. Tam tersi aşağı iniyor. Biraz tuhaf olmuş. Yani artı ile eksinin yeri değişseymiş çok daha iyi kullanabilirmiş. İnsanların alışık olduğu bir şeye dönüşürmüş. Şöyle son bir kez açalım. Dediğim gibi herhangi açma kapama tuşuna basmanıza gerek yok. Şu ayağı açtığınızda otomatik açılıyor kendisi. Şu özelliğini de son bir kez göstermek istiyorum. Duvara bu şekilde koydum. Şu an mesela gördüğünüz görüntüyü toparladı biraz daha. Daha düz bir hale getirdi. Bu gayet güzel çalışıyor. Evet, videomuz buraya kadardı. Ürünün linkini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. İsteyenler oradan ulaşabilirler. Videoyu tamamen bitirmeden önce şöyle bir duyuru yapayım. Zaten Instagram'dan takip edenler görmüştür. Etmeyenler de şurada çıkacak. Oradan takip edebilirler. Rampage'in yeni çıkarttığı elektrikli scooter'ını inceleyeceğim. Bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız tadından yenmez. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.